Bu videoda Raspberry Pi Zero 2W modelinin özelliklerine bakıp bir OLED ekran bağlayarak nasıl çalıştığını inceleyeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bununla ne olur ya? Öncelikle bu Raspberry Pi modeli bayağı küçük. Hatta 65'e 30 milim boyutlarında. Bu boyutun bir güzel özelliği de önceki Zero modelleriyle aynı olması. Yani önceki bir Zero modeliniz varsa aynı koruyucu kasayı bununla da kullanabilirsiniz. Şimdi donanım kısmına geçelim. Cihazın işlemcisi 64 bit Cortex A53 1 GHz ve çipe dahili 512 MB LPDDR2 RAM de var. Kablosuz bağlantı için Wi-Fi 2.4 GHz ve düşük enerji destekli Bluetooth 4.2 de var. Bunların dışında dahili HDMI, CSI2 kamera bağlantısı, SD kart soketi, giriş çıkış yani I/O pinleri, micro USB portu ve micro USB güç girişi var. Buradaki önemli noktalardan biri de OTG destekli USB port. Peki bu OTG özelliği nedir? OTG açılımı on the go neyse. Çevirdim de yani Türkçe karşılığı yok herhalde. Ama yaptığı şeyi söyleyebilirim. OTG özellikle bu porta normalde diğer cihazlarda olduğu gibi klavye, fare, çeşitli cihazlar bağlayabiliyorsunuz. Ama OTG'nin özelliği tam tersinde aslında. Bu ne demek oluyor? Raspberry Pi'nin kendisi yani bu Zero 2 modelinin kendisi bir ekstra cihaz, aksesuar cihaz olarak davranabiliyor. OTG'nin aslında genel mantığı bu. Yani Raspberry Pi'ye bir kod yazarak Raspberry Pi'nin bir klavye, bir fare olarak çalışmasını sağlayabiliyoruz. Ya da bir Wi-Fi kartı olabilir mesela. Ne olur? Bir program yazarız, içine atarız. Sonra Raspberry Pi USB'den bağlanabilen bir wireless kartı gibi olur. Yani wireless dongle'lar gibi olur. Programı yazıp attıktan sonra USB'den bilgisayara taktığım zaman bilgisayar için sanki bir wireless kartı takılmış gibi çalışabilir. Yani bilgisayarda öyle wireless'e bağlayabiliriz. Tamam abi iyi güzel hoş da ESP32 gibi STM32 gibi kartlar varken buna niye para verelim diyebilirsin. Bunun da kendini öne çıkaran bazı ekstra özellikleri var. Onlara hatta bir değinelim. Mesela az önce bahsettiğimiz gibi OTG desteği var. Bu en çok gördüğümüz ESP32 kartlarda yok. Yani bunlar Room, DevKit gibi modellerde yok. Bazı modellerde mevcut ama yani onlar da zaten fiyat olarak biraz daha yüksek oluyor. Bu sefer çok mantığı kalmıyor. Yani az para vermek istiyorsak bu sefer bunu tercih ederim daha iyi. Yani daha çok özel kalıyorum, işlemcisi falan daha yüksek çünkü. Bunların dışında da güç tüketimi gibi bir durum var. Bu Zero 2 modeli daha yüksek yani Raspberry Pi 4, 5 gibi hatta başka markaların aynı segmentteki ürünlerine göre bile daha az enerji tüketiyor. Kamera desteğine gelecek olursak zaten burada bir kamera soketi var şurada. CSI2, CSI2 diye bir soket tipi özel bir soket. Yani herhangi bir kameraya takamıyorsunuz. USB'den takabilirsiniz ama bu dahili soketten bahsediyorum. Bu da gerçekten iyi. ESP32 gibi diğer cihazlara göre de işlem kapasitesi yüksek olduğu için bu kamerayı işlemede yani görüntü işleme gibi işler yaptıracaksak bu işlem gücünden dolayı öne çıkıyor. Bir de programlama dili tercihi var. O da şu şekilde. Raspberry Pi modelleri genel olarak yani asıl olarak Python diliyle programlanıyor. Bazı insanlar kolaylığından dolayı Python dilini tercih ediyor. Yani C, C++ bunlar zor gelebiliyor çoğu kişiye. Biraz daha karmaşık çünkü eski diller olduğu için. Makine diline biraz daha yakın diller diyelim. Python ama daha çok kullanıcı, günlük hayat diline daha yakın olduğu için. Bu dil insanların öğrenmesi için daha kolay, yazması daha kolay. O yüzden insanlar da Python tercih ettiği için de Raspberry Pi kullanıyorlar. Bunları programlıyorlar. Burada bize lazım olacak şeyler tabii ki bir Raspberry Pi, USB'den güç için micro USB kablo ve 5 volt 2 amperlik bir adaptör. Hatta varsa 2,5 amper daha iyi olur. Görüntü alabilmemiz için bir mini HDMI'den HDMI kablo çünkü bunlar mini HDMI ile geliyor. Ağ üzerinden kontrol etmeyeceksek klavye fare bağlamak için bir USB hub gerekebilir ki bunu tavsiye ederim zaten. İlk başta kesinlikle daha kolaylaştırır işinizi. OLED ekranımız. Ve son olarak işletim sistemini yüklemek için en az 4 GB olacak bir SD kart, daha yukarı olabilir tabi, ve kart okuyucu. Şimdi SD kartımızı hazırlayalım. İçine Raspberry Pi yazılımını atacağız ama normalin aksine Raspberry Pi'nin kendi programı var. Raspberry Pi Imager diye bir program. Onu da göstereyim göstermişken. Raspberry Pi'nin kendi sitesinde zaten burada var. Buradan download for Windows deyip mesela ben Windows kullandığım için indirip kullanabiliyoruz. Bu da çoğu yazılımı bulunduruyor içerisinde. Çoğu işletim sistemini bulunduruyor ama ben bazı sorunlar gördüm. Buradaki galiba güncellenmiyor o kadar sık. O yüzden de yine site üzerinden işlem yapacağız ama Raspberry Pi'nin kendi flash hazırlama programını kullanmayacağız. Buradan sadece işletim sisteminin kendisini indireceğiz. Burada yine aynı şekilde software kısmında aşağıda Raspberry Pi OS, altta tüm indirme seçeneklerini gör gibi bir seçenek var. Buna bastığımız zaman tüm seçenekler diyor. Şurada biz 64 bit olanı kullanacağız. Normalde 32 bit daha iyi ama
dediğim gibi bazı sorunlar gördüm, testler yaptım. Nedense işte bizim kullanacağımız programlarla uyumsuzlukları var. Ya programlar daha güncel ya da işletim sistemi daha güncel. O yüzden de uyumsuzluklar çıkıyor. Burada benim test ettiğim Raspberry Pi OS Lite. Bu Lite versiyonu daha az RAM ve işlem kapasitesi gerektireceği için onu kullanıyoruz. Bize zaten masaüstü gerekmiyor. Bir ekranla kullanmayacağız bu projede. Bu Lite versiyonu indiriyoruz. Download'a bastığım zaman zaten direkt indirme geliyor. Burada masaüstüne kaydettiriyorum. Sonrasında bir de bize Rufus diye bir program lazım. Hatta şöyle Google üzerinden göstereyim. Kendi sitesi zaten rufus.ie diye bir sitesi var. Buraya girdim. Altta indir kısmı var. Zaten Türkçe bir site. Burada 4.9 en son versiyonu şu an buymuş. Bunu indir diyorum. Bu normalde Windows flashları da yapmak için kullanılabiliyor. Yani Windows kurulumu için, flash hazırlamak için de kullanılabiliyor. Çok ufak bir program zaten, hemen indi. Bu sayfayla işimiz yok, burayı kapatayım. Evet, bu basit arayüzde en tepede SD kartımız gözüküyor. Onun seçili olduğuna emin oluyoruz. Benim şu an zaten bir tane flash ya da SD kart bağlı olduğu için onu seçtim. 64 GB diyor zaten. Hemen altında da dosyayı gösterin diyor. Burada indirdiğimiz dosyayı zip dosyası içerisinden çıkarmamız lazım. Yani sıkıştırılmış dosya olarak iniyor. Onu WinRAR'la açıp içindeki dosyayı, yani sonu burada masa üstünde gözüktüğü gibi img olması lazım. İmaj dosyası yani. O şekilde çıkardıktan sonra Rufus'ta burada seç kısmına basıp, masa üstündeydi benim dosyam, onu seçiyorum. Zaten başka hiçbir şey işaretlememe gerek yok. Sonra sadece başlat diyorum. Çıkan uyarılara da onay veriyorum. Yani bu silinecek diyor, uyarıyor beni. Tamam dedim. Bu biraz sürebilir. Aslında hani çok uzun sürmemesi lazım ama SD kartın hızına ya da sizdeki o çeviricinin hızına göre değişebilir. Biraz bekleyeceğiz. Zaten bitince bize sesli bir uyarı da veriyor. Ben burayı atlayacağım bekletmemek adına. Çok güzel bir açı olmadı ama SD kartımı aldım. Buradaki SD kart slotuna takıyorum. Zaten yazılar yukarı gelecek şekilde şöyle taktım. Sonra HDMI kablom var. Bunu taktım. Bir de enerji ucum var. Şu an her şeyden emin olduktan sonra enerji veriyorum. Enerji bu taraftaki, yani dış taraftaki enerji girişi. 5 volt 2 amperlik. Taktığım zaman zaten üzerindeki ışık yandı. Şimdi ekrandaki görüntüye bir bakalım. Tamam, Raspberry Pi açılıyor. Bu renkli ekran zaten boot ekranı bir nevi. İlk açılışta o SD kartımızı biçimlendiriyor. Yani uygun hale getiriyor. Bir kere baştan başlayabilir. Normal yani onlar. Bu aşamada ben de bu açılırken size bilgi vereyim. Yani burada klavyeyi bağlayabilirsiniz. Fare ihtiyacımız olmayacak zaten. Yani açıldı galiba, mavi ekranımız geldi. Ekranla alakalı, yani OLED ekranla alakalı açıkçası başta sadece birkaç yazı yazdıracaktım. Ama sonradan işlevsel bir şey geldi videoyu yaparken yarıda aklıma. Onu yapacağız muhtemelen. Bu Raspberry Pi tarzı tek başına çalışan artık mini bilgisayarlar diyelim. Genelde otomasyon için ya da ufak çaplı serverlar çalıştırmak için kullanılıyor. Yani ev otomasyonu için Home Assistant server gibi ya da 3D yazıcıları kontrol için, mesela önceki kısa videomda bahsettiğim gibi Octoprint Linux tabanlı server gibi bunları çalıştırıyoruz ama burada da bir sorun var. Bunlar genelde bir monitöre bağlı ya da televizyona bağlı çalıştırılmıyor. Genelde tek başına çalıştırıyor. Bir ekran bağlı olmuyor yani. Ama sıkıntı şurada. Bir sorun olduğu zaman cihaz çalışıyor mu ya da bir sorun olmasa bile bunun IP'si neydi? Mesela static IP verilmediyse ne oluyor? Bunun IP'si neydi diye bu sefer ekran bağlamak zorunda kalıyoruz. Yani bir ton iş. Burada da aklıma gelen şu. OLED ekrana ufak bir Python script yapacağız. Yani program yapacağız. O da OLED ekrana her 30 saniyede bir şu anki IP'sini yazdıracak. Sadece bir OLED ekran bağlıyken köşede bir yerde duracak Raspberry Pi ve IP'sini üzerinden görebileceğiz. İsteyen ona hatta buton falan da koyabilir. Ben sadece direkt bağlantı yapacağım şimdilik. Şimdi onun üzerinden ilerleyeceğiz. Tekrar ekrana dönelim. Bakalım ne yapmamız gerekiyor, ona devam edelim. Burada bizden klavye girişi, yani klavyeniz hangi dilde diyor. En altta Other diye bir seçenek var. Yukarı aşağı inerken yön tuşlarıyla gidebiliyorsunuz ama Page Up, Page Down tuşları hızlı bir şekilde inmenizi sağlayabiliyor. Mesela böyle uzun yerlerde atlayarak gidebilirsiniz, daha kolay olacaktır. Ben burada yine Turkish seçtim. Burada siz de Türkçeyi seçecekseniz yanında bir şey olmayanı seçin. Şey falan bunda düzgün çalışıyor. Onu seçtim. Tamam. Benden bir kullanıcı istiyor. Yani bana özel bir kullanıcı oluşturmamı istiyor. Ben burada BNO diye bir kullanıcı oluşturuyorum. Bununla ne olur? Bir de şifre belirle diyor. Bir şifre belirleyeyim. Bu yönetici şifresi olacağı için tek seferlik deneme yapmıyorsanız düzgün bir şifre koymanızı tavsiye ederim. Yani güvenlik açığı olmaması adına. Burada login ekranımız geldi. Giriş ekranımız. Burada bizden oluşturduğumuz kullanıcıyı soruyor. BNO. Onu girdim. Şifremi soruyor. Onu da girelim. Tamam, girdim. Zaten bu yeşil yazı kısmı geldiyse düzgün çalışıyor demek. Yani bağlantımız var. İlk kurulumda bu yapmamız gereken şey, yani yapacağımız şey sadece ilk kurulumda geçerli. Raspberry Pi'nin ayarları yapmak için Raspi Config diye bir programı var. Onu çalıştıracağız. Başına sudo koyacağız. Sudo yönetici olarak çalıştırır manasında. Sudo Raspi Config dedik. Böyle bir arayüz geliyor. İlk önce yapmamız gereken buradaki localization option diye bir seçenek var. Burada dille alakalı şeyler diyelim. Tarih zaman dilimi üstten ikinci sırada time zone. Burada Avrupa, İstanbul. Yani zaten başka il yok herhalde. Aynen.
İstanbul, zaten ben de İstanbul'da olduğum için orayı seçtim. Yine aynı yere girip klavyeyi zaten başta seçmiştik. Orada sıkıntı yok. Bu önemli. VLAN country diyor. Wireless'in hangi ülkede kullanıldığı. Bu neden önemli? Çünkü o ülkeye göre yapılandırmasını yapıyor wireless'in. Bunu ayarlamazsak düzgün çalışmayabiliyor wireless. Burada yine aşağı inip burada Türkiye'yi seçeceğim. Tamam. Ayarlandı diyor. Sonrasında bunları yaptıktan sonra yani en üstte System Option var. Zaten Wireless LAN diyor. Ona bastım. Bizden wireless adımızı istiyor. Yani buradaki wireless adını. Ben geçici bir wireless oluşturmuşum. Onu gireceğim. Bununla ne olur? Wi-Fi dedim. Şifre, yine geçici bir şifre oluşturdum. Onu gireyim. Tamam. Bir hata vermediğine göre wireless'imizi ayarladı. Şu an için burada aslında başka bir işimiz yok. Yani bir şey daha yapacağız ama onu, bu güncelleme adımlarımız var. Onları yaptıktan sonra yapacağız. Şimdilik burada aşağıdan finish'e basıyoruz. Aşağıya geçmiyorsa klavyeyle sağ sol tuşlarını kullanın. Yukarı aşağı ile sadece üstteki kısmı ayarlıyor. Altta yine komut kısmı geldi. Buraya clear diyeyim. Şunlar bir gitsin ekrandan. İlk önce IP almış mı? Ona bir bakalım. If config diye bir komut var. IP config değil, yani Windows'la karıştırmayın. Bastığım zaman burada bağlı şeylerin IP'lerini getirmeye çalışıyor. Bizim için önemli olan VLAN 0 yazan en alttaki, yani wireless LAN. Ne oluyor? Inet kısmında ne yazıyor? İkinci sırada 10.10.10.106 yani IP almış. Bir IP'miz var, çalışıyor. Şimdi yapmamız gereken şey şu. Nasıl Windows'ta ya da başka işletim sisteminde olduğu gibi ilk kurulumda güncellemeleri ve gerekli programları kurmamız lazım. İlk önce güncellemeleri halledelim. Yine sudo dedik. Yani admin olarak, yönetici olarak bu komutu işle. Apt-get, uygulamayı al, internetten al. Update, güncellemeler var mı? Bunları kontrol et dedik. 2 komut çalıştıracağım bir satırda. Bir de ama yan yana çalıştırma şansım da var. Temiz gözüksün diye böyle yapacağım. Apt-get, upgrade. Bu da o bulduğun internette güncel versiyonları olduğun programları güncelle. Yani update bul, upgrade güncelle manasında. Sonra da bir -y koyuyorum. Bu da ne? Bana sorma. Hani onay soruyor çünkü bu kadar bir yer kaplayacak, emin misin yükleyeyim mi diye. Baştan ben evet diyorum ki bana diyorum sorma, sen kendin yap bütün işlemi. Şimdi bu biraz sürecek. Ne kadar eski bir versiyon kullandığınıza bağlı olarak, yani işletim sistemi ne kadar eski. Biraz sürebilir. Bunu bekleyeceğiz. Sonrasında işlem yapacağız. Burayı muhtemelen keseceğim ben. Tamam, güncellememiz bitti. Zaten şu an tekrar yine yeşil yazımız geldi. Güncellemeyi yaptıktan sonra benim tavsiyem bir kere yeniden başlatmanız. Burada sudo reboot diyebilirim. Yeniden başlatma aslında. Tamam, tekrar açıldı. Zaten ekranda yine login kısmı geldi. Kullanıcı adımızı girdik. Şifremizi girdik. Şimdi yapmamız gereken bir işlem daha var. Yine raspi config içinde. Sudo raspi config dedik. Aslında 2 şey var hatta. Şöyle söyleyeyim. Interface option dediği 3. sıradaki. Buraya girdiğim zaman bizim burada 2 şey açmamız gerekiyor. Birisi 1. sıradaki SSH, uzaktan bağlantı komut. Burada açmak istiyor musunuz diyor. Ben evet diyorum. Tamam. Açıldı dedi. Enabled uyarısı verdi. Bir de ekranda görüntü alabilmemiz için bu ekranın kullandığı I2C yani I2C protokolün açılması lazım. Onu da burada I2C'yi seçip açılsın mı diyor. Onu da evet diyorum. Bu da açıldı. Şimdi ilk önce Raspberry Pi'yi bir kapatalım. OLED ekranımızı bağlayalım. Sonrasında tekrar açıp işlemlere devam edeceğiz. Ben burada bir kapatıyorum burayı. Tamam, şimdi Raspberry Pi'miz kapalıyken SD kartımız hala takılı. Şu pinlerin lehimlenmesi gerekiyor. Önceki yerde bahsetmedim. Bize lazım olan aslında 4 tanesi. Ben fazla lehimlemişim ama burada önemli olan nokta şu. Bu taraftaki, şöyle tepeden göstereyim. Buradaki sağ taraftaki pinler, yani üstten 2 tanesi 5 volt sağ tarafta kalanlar. Onların hemen altındaki GND yani toprak eksi pini. Sol tarafta en üstteki 3.3 volt. Onun altındaki 2 pinde SDA ve SCL pinleri. Bunlar bize lazım olacak. 3.3 bize lazım olmayacak. Benim kullandığım en azından ekran 5 voltla çalışıyor. Bu 5 volt üzerinden bağlayacağız. Zaten 4 pini var. Eksi, artı, SCL, SDA pinleri. Onları bağlayalım. Bu şekilde bağlantısını yaptım. Hatta net gözüksün diye şöyle bir geniş çekeyim. Renkler doğru, yani en azından artı ile eksinin renkleri doğru. Raspberry Pi pinout ya da Raspberry Pi Zero to pinout yazarsanız zaten çıkacaktır bir şema. Ona bakarak da yapabilirsiniz. Şu an bağlantılarımız tamam. Bu aşamada ekran bağlamamız gerekmeyecek. O yüzden HDMI'yi bağlamayacağım. Klavyeye de aynı şekilde ihtiyacımız olmayacak. Çünkü bilgisayar üzerinden bağlanacağız. SSH diye bir protokol üzerinden bilgisayardan bağlanacağız. O yüzden de sadece şu an buna enerji vereceğiz. Enerjiyi verip tekrar bilgisayar üzerinden işlem yapalım şimdi. Şimdi bilgisayarda yapacağımız bir işlem var. Bunun için bilgisayarda SSH hizmetinin çalışıyor olması lazım. Yani OpenSSH yükleyebilirsiniz ya da PuTTY gibi bir şeyle de bağlanabilirsiniz. PuTTY diye bir program var. Ben burada direkt PowerShell üzerinden bağlanacağım. Windows 10, 11'de zaten dahili geliyor bu. Yönetici olarak çalıştır dedim. Ne olur ne olmaz, sıkıntı yaşamayalım. Şimdi burada bağlantı yapacağım. Neyi? SSH. Daha önce bağlandığım için, ben de test yaptığım için gözüküyor.
IP'nize yine önceki kısımda wireless bilgilerini girdiğimizde göstermişti. Oradan bakabilirsiniz. Burada benimkisi 106 idi. Değişmemiş zaten. Enter'a bastım. Öyle bir yazı gelirse mesela bende böylesinin gelmesinin sebebi şu. Bir iki kere baştan kurun. Diyor ki yani senin daha önce bağlandığın anahtarla bu şu anki bağlantı anahtarı tutmuyor. Çünkü bir iki kere baştan kurduğum için ben bu yazılımı yapana kadar ne oluyor? Önceki bağlantı anahtarıyla şimdiki tutmuyor. Onu kontrol et diyor. Bana zaten burada bir yol söylemiş. Ne yapacağım? Ben de oraya bir bakacağım. Tamam. Burada benim Fatih diye kullanıcıların içinde yerim var. .ssh diyor zaten. Non host var. Bunları silebilirim direkt. Sildim, kaldırdım. Sonra burada tekrar bir bağlanmayı deneyeceğim. Bakalım bu sefer ne yapacak? Tamam. Şimdi diyor ki evet böyle bir yere bağlanıyorsun. Bunun böyle bir anahtarı var. Bunu kaydedeyim. Tamam diyorum. Yes yazdım, enterladım. Şimdi bana şifreyi soruyor. Yani bu Raspberry Pi'de oluşturduğum şifre. Onu giriyorum buraya. Tamam. Şimdi az önce ekranda olduğu gibi bakın yine aynı yer geldi. Aynı yazı geldi. Yine yeşil bir yazıyla bizi bekliyor. Şu an sanki ekran bağlamış gibi buraya komut girebilirim. Şimdi yapmamız gereken şey buraya bazı ihtiyacımız olan ek programlar var. Onları yüklememiz lazım. Bunlar I2C ekranın çalışması için, bizim OLED ekranımızın çalışması için gerekli. Ben buraya yazı olarak bunları kaydettim. Bunlar zaten videonun açıklama kısmında olacak. Oradan direkt kopyalayabilirsiniz. Şöyle toplu hale getirdim. Bunları ayrı ayrı normalde yapmak gerekiyor. Bayağı bir deneme yapmam gerekti. Hangileri düzgün çalışıyor, verimli çalışıyor diye. Buradan bağlanmamızın bir sebebi de bu. Yani niye direkt kendi arayüzünden yani monitörle falan yapmadık da buradan bağlanıyoruz şimdi diye. Bu kopyalamayı yapabilmemiz için. Yani bu işimizi kolaylaştırıyor. Ne yaptım? Ben buradan kopyaladım. Bu PowerShell ekranında sadece sağ tuş tıklamamla zaten bunu yapıştıracak buraya. Enter'a bastım. Şimdi bunları internetten bulup yüklemesini yapacak. Bizim yine bir şey yapmamıza gerek yok. Sonunda -y olduğu için otomatik onaylayacak zaten. Yine biraz sürebilir burası. Atlatacağım ben burayı. En temel programları yüklemeyi bitirdi. Şimdi bu I2C arayüzünü biz önceki aşamada yaptık. O yüzden burada yapmamıza gerek yok. Buraya atlayabiliriz. Bir sanal ortam oluşturmamız gerekiyor. Bu bir nevi sanal makine, yani bir sanal sunucu gibi bir şey aslında ama çok daha basit hali. Python'ı kullanıyoruz. Burada Python'ı az önceki komutla zaten kurduk. Python şuradaki komut. Ben OLED environment yani OLED ortamı diyelim. Öyle bir şey hazırlamışım. Burada sadece kopyaladım, sağ tıkladım. Enter'a bastım. Çok uzun sürmemesi lazım. En fazla 30 saniye falan. Şimdi buradaki komutla source OLED environment bin activate. Bu o oluşturduğumuz sanal makineyi aktive et. Yani sanal ortamı, makine demek yanlış olur da sanal ortamı aktive et manasında. Bastık. Zaten başına o verdiğimiz isim geldi. OLED environment yazıyor. Sonradan buradaki komut zaten şurada gördüğünüz, yani Arduino ile daha çok haşır neşir olanlar varsa bu bizim ekranımızın kullandığı artık görüntü işleme çipi diyelim. SSD 1306. Bu onu tanımlayan kütüphane. Yani kullanmamızı sağlayan kütüphane. RPI GPIO. Bu da yani Raspberry Pi'nin o pinlerini, tanımlarının bulunduğu kütüphane. En sondaki Blinka ve Pillow dediği iki program var. Bunlar da aynı şekilde ekrana yazı yazarken bize lazım olacak şeyler. Ekrana yazının tam sığması için, güzel gözükmesi için gerekli kütüphaneler. Bu komutla hepsini bir arada kurabiliyoruz zaten. Kopyala yaptım. Buraya gelip sağ tuş tıkladım, yapıştırdı. Enter'a bastım. Bunları da kurduktan sonra programı atacağız. WinSCP diye bir program var. Bilgisayar Windows programı bu. SSH üzerinden, yani SSH temelli bir bağlantı. Secure Copy Protocol olması lazım. Yani güvenli kopyalama protokolü gibi bir şey, açılımı var. Onunla bağlanıp sanki flash'a dosya kopyalıyormuş gibi bu bilgisayardan Raspberry Pi'ye o dosyayı direkt kopyalayabiliriz. Muhtemelen o şekilde yapacağız zaten. Bu kurulumu bir bitirsin. Kurulum bitti. Şu an gerekli programlarımız tamam. Burada bir sıkıntı yok. Dosyamızı atalım. O da WinSCP diye geçiyor. Ben de kurulu. Bunu edinebilirsiniz. Burada ekli zaten benim sunucum ama hani siz de görebilirsiniz diye yeni bağlantı olarak kuracağım. Sunucu adı dediği IP adresimiz 10.10.10.106. Portu değiştirmeye gerek yok. Kullanıcı adımız belli, BNO. Şifremizi de biliyoruz. Onu da yazdık. Sadece oturum aça basıyorum. Bir şey yapmıyorum. Burada size aynen gerçi bir şey yaptı. Bana da söyledi. Böyle bir anahtar var ama güncelle diyorum. Sıkıntı yok. Siz de direkt evet hayır çıkabilir ilk kurulumsa. Böyle bir yer geldi. Sol taraf bizim bilgisayarımız. Sağ tarafta Raspberry Pi'nin içindeki dosya sistemi. Zaten OLED End. Yani burada belirttiğimiz dosya zaten. Environment. Ben mesela bunun içine atacağım bunu. Buraya geldim. Benim dosyam masa üstünde. Zaten burada da gözüküyor. Bu dosya yine ekte olacak. Yani video açıklamasında olacak. Sadece sürükle bırak yapıyorum diğer tarafa. Attı. Size ekstra bir uyarı çıkabilir. Yani bunu bir daha sorma gibi. Evet dersiniz ona. Kopyalamayı yaptım. Burada başka bir şey yapmama gerek yok. Şimdi sadece bunu çalıştıracağım. C'de CD OLED Environment dedim. Şimdi oranın içindeyim. Hatta ls dediğimde bu sefer o dosya adı çıkacak. Şurada. Bizim attığımız dosya burada gözüküyor. Python'la çalışıyor bu. Python 3 yani Python 3 OLED-ip.py. Enter'a bastım.
Her şeyi doğru yaptıysak böyle IP adresi gözüküyor ekranda. Kameradan biraz titriyor gibi gözüküyor ama gözle baktığınızda böyle gözükmüyor. IP adresim doğru. IP adresini bana getiriyor. Her 30 saniyede bir, komutu içinde öyle belirttiğimiz için yeni IP adresine bakıp yeniden bu IP adresini bize verecek. Ama henüz işimiz bitmedi. Neden? Çünkü biz şu an bu programı elle çalıştırdık. Raspberry Pi kapanıp açıldığında bunu kendisi otomatik çalıştırmıyor şu an. Şimdi de onu belirtelim. Yapmamız gereken komutlar. Burada programımız hala çalışıyor. Ben bunu iptal edeyim. Ctrl+C ile programı durdurabiliyorsunuz. Şimdi ben buraya yazı kısmını ekledim. İlk önce yolumuzu bir bulmamız lazım. Python nereye kurulu? Hatta kopyalamama gerek yok. Direkt yazayım. Which Python 3 dediğim zaman böyle bir çıktı vermesi lazım. Bu sizde şu verdiğiniz isme göre falan değişebilir ya da Python'ın versiyonuna göre değişebilir. Bunun bir yere not alın ya da kopyalayın çünkü lazım olacak bu. Notunu yazmışım. Bir servis dosyası oluşturmamız lazım. Bu ne? Cihaz kapanıp açıldığında o servis dosyası bakacak neyin çalıştırılması gerekiyor. Şu komutla da bir dosya oluşturuyoruz. O dosyanın içine de aşağıdaki kısımları koyacağız. Yazdım. Enter'a bastım. Zaten böyle bir yazı yazabileceğimiz bir kısım çıktı. Şöyle bir deneme şey yazayım. PowerShell'de bilgisayar üzerinden bağlanmamızın bir avantajı da buradan kopyalama yapabiliyoruz. Ben buraya hazır halde bıraktım. Kopyala dedim. Yapıştırdım. Burada önemli nokta şu. Sizin exec start dediği kısımda bu adres değişebilir. Mesela sizin az önce baktığınız Python adresini burayı düzeltmeniz gerekebilir. Farklı bir isim verdiyseniz ben böyle veriyorum ama buranın düzeltilmesi gerekir. Eğer bir şey değiştiriyorsanız ya da sizde farklıysa yol. Komut dosyasını yani script'i nereye koyduğunuza göre şuradaki adresi de değiştirmeniz gerekiyor. Ben de OLED environment'ın içinde OLED IP.py. Şimdi yapmamız gereken Ctrl+X yapıyoruz. Aşağıda kaydedilsin mi diyor. Buraya ben Y'ye bastım. Tamam, hangi isim olsun diyor. Olduğu gibi bırakabiliriz. Enter'a bastım. Bunu kaydet. Onaylamak istiyorsanız yine yukarı yapıp aynı komutu bir daha çalıştığınızda bu sefer dolu gelmesi lazım kaydettiyse. Bu yeterli değil. Bunların dışında bir de servisleri yeniden başlatmamız lazım. Yani servislerin bu komut değişikliğini görmesi lazım. Burada aşağıda servisler var. Ben tek tek bunları yazacağım. Hatta bunları toplu bile başlatabilirim aslında da. Emin olmak adına hem de net belli olsun diye tek tek kopyalıyorum. Mesela burada OLED bizim oluşturduğumuz servisi aktif et dedim. Burada oluşturuldu diyor. Yani başarılı, yani servis oluşturuldu. Bu da o servisi başlat. Buraya geldim. Bunu tıkladım. Bastım. Servis başladı diyor. Zaten görüntü de geldi OLED ekrana. Yeniden başlatacağım. Yeniden başlatırken kendi açıldığında kısa bir video olarak koyacağım. Raspberry Pi şu an kapalı. Zaten enerji yok. Üzerinde de zaten bağlı değil. Ekranımız da kapalı. Deneme amaçlı ben burada hemen USB'yi takıyorum. Tamam, taktım. Enerjiyi aldı. Bir bekleyelim bakalım. Kendisi otomatik olarak ekrana IP'mizi getirmesi lazım açıldığında. Ekrana getirdiğin IP adresimiz normal bir şekilde yazıyor ekranda. IP değiştiği zaman da her 30 saniyede bir kendini yeniliyor. Bu proje aslında çok basit görünebilir ama böyle bir projeyle birçok şeyin temelini atmış olduk. Mesela öğrendiğimiz şeyler arasında Raspberry Pi'ye bir işletim sistemi kurma, Raspberry Pi'nin donanımsal özellikleri, bununla yapılabilecek şeyler, Linux tabanlı işletim sistemlerinde çeşitli komutlar ve bunların kullanımları, Raspberry Pi işletim sisteminin yapılandırılması, I2C protokolünün kullanımı, SSH protokolü, SCP protokolü ve Python diline giriş gibi temel kavramları en azından gördük ve bunun gibi ufak tefek projeler yaparak bu alanda daha da ilerleyebiliriz. Python aslında benim genel olarak yöneldiğim bir konu değil ama ilginizi çekiyorsa, bu yönde daha fazla video istiyorsanız yorum yazın. Bununla alakalı ilginizi dile getirin. Belki ileride birkaç video yaparım, şu an bilmiyorum. Bayağı yorucu oldu çünkü bu. Yorumları bırakın. Ona göre değerlendirir. Gerekirse birkaç proje daha yaparız. Aynı zamanda kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.